Ben Kripto Kurdu proje ekibinden Berkay. Bugün sizlere IO üstünde yapılabilecek işlemleri anlatmak istiyorum. Çünkü IO airdrop atma potansiyeli yüksek bir proje ve kullanım oranı gayet düşük. Ki bundan önceki Ribbon Finance bu projeyi çıkartan, destekleyen ekiple aynı ekip. Discord üzerinde 5 tane mesaj için on binlerce dolar airdrop vermişti. Gelin bunu birlikte inceleyelim. IVO yüksek performanslı, merkezi olmayan opsiyon borsası olarak geçiyor. Bir nevi kaldıraç kullanabileceğiniz riskli bir platform. Ama biz işlemlerimizi düşük bütçeyle yapıp airdrop hakkında olumlu çalışmalar yapmaya çalışacağız. Gelin ilk önce IVO hakkındaki birkaç bilgiyi sizinle paylaşayım. IVO'nun CryptoRank'a girdiğimiz zaman arkasındaki yatırımcılarda Tier 1 diyebileceğimiz Coinbase, Dragonfly Capital ve Paragijim gibi büyük yatırım enstrümanları var. Tier 2'de Nascent, Allianz DAO, Tier 3'te Robot Ventures, Ethereals ve Scalar Capital yatırımcıları bunlar. Yaklaşık 8 milyon dolar kadarında bir fund yani yatırım aldıkları söyleniyor. Defilama verilerine baktığımız zamansa şu ana kadar toplam TVL'si bugün dahil 28,73 milyon dolar olarak gözüküyor. Buna ek olarak Ethereum üstünde 20 milyon, Arbitrum üstünde 5,5 milyon, Optimism üstünde ise 2,8 milyon dolar bir TVL'si var. Grafikten de anlayacağımız gibi zaten yükselişin, yani şu arkada şunu kapatayım. Şu yükselişin zaten TVL'ye nasıl yansıttığını ve bu projeyi insanların şu an nasıl giriş yaptığını aşağı 5 yukarı görebiliyoruz. Bu Derivable Derivatives yani borsaların özelliklerinin olduğu yerde baktığımız zamansa şu an IO'yu 10. sırada olarak görebiliyoruz. Mesela bir günlük artışı %16, 7 günde %367, bir ayda da yaklaşık 522 yüzde olarak artış sağlamış bu TVL konusunda. 24 saatlik hacmi ise şu an 58,68 milyon. Yani çok güzel de hacim dönüyor baktığımız zaman. Burayı değerlendirelim. Tokenomic kısmına geçiyorum. Tokenomi'de IOA hakkında şurada %16'lık bir kısım airdrop olarak ayrılabileceğini söylenmiş. Ama bu %16'lık kısmının yüzde kaçını verirler? Airdrop bunu belirtmemişler. Biz bu yazan tokenomic kısmındaki airdrop included denilen yerdeki ihtimalimizi değerlendireceğiz. Bir düğüm verilerine de bakmak istiyorum. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Bu düğüm verilerinde şu ana kadar toplamda 24.649 kişi IO'ya depozit yapmış. Yani bu sayı gerçekten çok düşük. Yani düşük olduğu kadar da önemli. Çünkü TVL'si ortada, hacmi ortada. Şu ana kadar yapılan bu 24.649 depozitin avarajı, yatırma avarajı 722 dolar olarak veriyor. Yani 24 bin kişi ortalama 722 dolar yatırmış buraya. Bunu da anlatacağım. Buna özel roller var. Yatırma tutarınıza göre Discord'da size rol veriyor. Onu da açıklayacağım birazdan. Şimdi şeye bakmak istiyorum. Mesela 100 dolar altı yatıran 5495 kişi var. 500 ile 1500 dolar arası yatıran 3900 kişi var. 1500 dolar üstü yatıran ise 2283 kişi var. Geri kalan kısımsa 100 dolarla 500 dolar arasında yatırmış. Çoğunluk 100 dolar ile 500 dolar arasında 12 bin kişi. Yani bizim burada aslında insanlardan eğer depozit kıstası olursa 100 dolar 100 dolar, 500 dolar. Yani bizim aslında 500 doların 501 dolar yatırsak bile yaklaşık olarak 17 bin kişinin önüne geçiyoruz. Bu önemli bir veri. Burada zaten Optimism ağında 8 bin kişinin, Ethereum ağında 2 bin kişinin, Arbitrum ağında ise 14.800 kişinin yatırım yaptığını, depozit yaptığını, hangi ağlardan depozit yaptığını gösteriyor bize. Zaten buradaki grafiklerden de yukarı doğru hareketlenmiş olduğunu aşağı 5 yukarı hepimiz gözünden kaçmıyordur, görüyoruzdur. Şimdi şöyle bir söz konusu bir durum var. Discord'dan aldım ben bu SS'i. IUSD diye bir bunun yatırma yeri var. Şimdi onu göstereyim size. İlk önce cüzdanımızı bağlıyoruz. Bağla diyorum. Ethereum ağına geçmemi ya da Optimism veya Arbitrum hangisini geçmek istiyorsanız, hangisinden yatırmak istiyorsanız ona göre ağınızı seçebilirsiniz. Ben Ethereum seçtim size göstermek amaçlı. Burada yatırmak istediğiniz tutarı USDC, USDT, Ethereum, BTC hangisini istiyorsanız, hangi ağ, Optimism, Arbitrum hangisinden istiyorsanız buraya yazarak yatırabiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir durum var. Şu yukarıdan portfolyo kısmına girdiğim zaman şurada bir havuz var. AUSDT diye bir havuzu var ve APY'si şu an 4,75 yüzdelik olarak. Buraya earn diyorum, next diyorum. Buraya yatırmak istediğim doları yazıyorum. IBO veya external ya da A üzerinden yatırmak istiyorsam. Ama şöyle bir durum var. Şu an kapasite full. Zaten bu ekran resimde de söylemişler. Kapasitemiz şu an full ve bir snapshot almadık demişler bu havuz üzerinde. Yani bu da demek oluyor ki aslında IBO buradaki havuza
depozit edenleri SS'ini alacak. Bu da airdrop'a kapı açabilir. Discord'da aşağıdaki linklerde, paylaşacağımız linklerde Discord linkinde bulabilirsiniz. Oradaki linkte Discord'larına girip anonsları takip etmeniz lazım. Çünkü limiti arttırdıkları zaman çok kısa bir zaman içerisinde bunun dolacağını tahmin ediyorum. Çünkü SS alacaklarını söylemişler ve önemli. Altını çizerek belirtiyorum. İkinci olarak depozit yapmak için olan yeri göstereceğim şimdi size. Zaten göstermiştim. Tekrar göstereyim. Portfolyo kısmından istediğimiz token collateral yerinden hangisini yatırmak istiyorsak burada depozit kısmına basıyoruz. Daha demin de gösterdiğim gibi ve istediğimiz tutarda istediğimiz token'ı burada olan token'lardan birisini istediğimiz buradaki olan ağlardan birinden depozit ediyoruz Ayva ağına. Ayva platformuna daha doğrusu. Şimdi burada ederken size daha demin söylemiş olduğum şurada bir kıstas vardı. 500 dolar yani 501 dolar bizi bir yukarı atar demiştim. Şimdi size o bilgiyi vereceğim. Böyle bir Discord'da bilgi paylaşılmış. Okuyorum size. Demişler ki 100 dolarlık yatırım yapmak size Aeronaut rolünü kazandıracak demişler. Yani 100 dolarlık yatırım yaparsanız en düşük rolü Aeronaut rolünü alıyormuşsunuz. 500 dolar yatırımda ise Aya Explorers rolünü veriyorlarmış. Yani bu da demek oluyor ki 501 dolar yatırdığınız zaman siz ikinci rolü alıyorsunuz Ayva üstünde. Eğer 1500 dolar üstünü yatırırsanız Iron Parents rolünü kazanıyormuşsunuz. Yani 3 farklı etken var burada. 100 dolar, 500 dolar ve 1500 dolar. Zaten burada gördüğümüz gibi 1500 doları 2283 kişi yapmış şu ana kadar. 1500 dolar depozit edilmiş. Yani bu sayı çok düşük. Olası bir airdrop SS'inde, alınacak SS'inde Jito gibi veya bundan önceki bunların projeleri Ribbon Finance gibi yüksek kazançlar verme olasılığı çok fazla. Fakat şöyle bir söz konusu olan bir durum var. Buraya depozit ettiğiniz, yatırdığınız parayı geri çekerseniz, yani withdraw yaparsanız Discord'da aldığınız rol otomatikman iptal oluyor. Kendilerinin söylediklerine göre buraya yatırdığınız parayı eğer geri çekerseniz Discord'daki rolünüzü iptal edeceklerini söylemişler. Yani buraya yatırdığınız parayı geri çekmemeniz lazım Discord rolünüzün devam edebiliyor olabilmesi için. O yüzden herkesin kendi riskine göre, kendi bütçesine göre bundan önce de söylediğim kriterleri düşünerek ona göre depozit etmeniz lazım. Eğer hacim kasmak istiyorsanız da 5 dolarla 10 dolarla işlem açıp kapatıp bu şekilde devam edebilirsiniz. Ama şunu da unutmamak lazım. Sonuçta burası riskli bir platform. Bilgisi dahili hiç bilgisi olmayan varsa hacim yapmak zorunda da değil. Burada yapmış olduğumuz diğer işlemleri yapmış olsa bile zaten halihazırda airdrop eğer verilirse içeride olacaktır. Eğer bilginiz yoksa kesinlikle çok riskli ve işlem yapmamanızı altını çizerek tavsiye ediyorum. Bir önemli noktası Ayva'msa burada şunu göstereyim. Şurada BTC USDT yazan yere bastığım zaman All Market'e bastığımda piyasada olmayan tokenları da ekliyorlar. Örnek Jupiter, örnek Blast. Bundan önce Jito da vardı burada. Jito zaten çıktı. Mesela Jupiter'e girelim. Şu an Jupiter'in fiyatı insanların kendi arasında hiç çıkmamış olmasına rağmen yaptığı ticareti görebiliyoruz. Şu an fiyatı .57 cent civarlarında. Yani gayet iyi. Yani buradan da isteyen burayı da değerlendirebilir. Örnek veriyorum Jup çıkıyor, Binance veya farklı bir borsalardan haber geldi diyelim. Burada insanlar alıp bir anda .7, .8 çıkartabiliyorlar. Bu Jupiter özelinde değil. Buradaki çıkmamış projeleri insanlar kendi aralarında değerlendirebiliyorlar. Yani bunun da bilgimiz olsun. Burada zaten halihazırda gördüğümüz gibi Perpetual Futures gördüğümüz gibi ticaretleri olan tokenları görebiliyoruz. Buradan istediğimizi seçip istediğimiz şekilde alım satım yapabiliriz. Burada tekrar borsa tarafına bastığım zaman şurada Options kısmında ise BTC'yi veya Ethereum ikisinden birisini opsiyon borsasının vermiş olduğu özelliklerde trade edebiliyoruz. Burada göstermek istediğim en son özelliklerden biri ise mesela bu strateji kısmı var ve Coming Soon yazıyor. Buraya kesinlikle girip Get Early Access deyip buraya cüzdanınızı kopyalayıp yapıştırıyorsunuz ve Submit diyorsunuz. Diyor ki teşekkür ederiz katılımınız için ve güncellemeler için Telegram kanalına katılınız. Join us Telegram diyorsunuz ve Telegram'a katılın. Muhakkak katılımınızı yapın. Çünkü bunlar Ribbon Finance zamanında Discord'da sadece 5 mesajı olduğu için binlerce dolar, on binlerce dolar airdrop verdiler insanlara. Bunu da değerlendirelim. Buradaki reverse kısmında ise kendi referans ID'nizi, referans linkinizi insanlarla paylaşabilirsiniz. Buradan da az buçuk para kazanabilirsiniz. Belki de ileride bunun airdrop geleceği zaman bir kıstas olarak belirleyebilirler. Evet arkadaşlar, Ayva hakkında anlatabileceklerim şu an bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Değerlendirmeye çalışın. Şu an size göstermiş olduğum bilgiler ışığında kullanıcı sayısı az, TVL'si orta derece ve gelecek vaat eden bir platform. Herhangi bir şu durumlarda yakın zaman içerisinde bir SS alınma durumunda güzel kazançlar, güzel airdroplar verebileceğini düşünüyoruz. Dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Herkese esenlikle kalmasını istiyorum. Herkese iyi günler.